Merhaba, iyi günler. Medyaskop'ta arkadaşımız Büşra Cebeci 2 röportaj yaptı, söyleşi yaptı. Bu söyleşi yaptığı kişiler üniversite öğrencisi kadınlar ve ailelerinden küçük yaştan itibaren aile ortamında başörtüsü takan ama daha sonra kendi iradeleriyle başörtüsünü çıkartan ama hala ailelerine bunu kabul ettiremedikleri için kimisi ikili bir hayat yaşayan kadınlar ve bunların hayata geçirdiği bir internet sitesi var, "Yalnız Yürümeyeceksin" diye. Oradan zaten kendilerini bulduk, ulaştık. Arkadaşımız konuştu. Büşra daha önce de Biyanet'e bir dizi yapmıştı benzer bir konuda. Başörtüsünün dönüşümü üzerine çok çarpıcı, etkileyici bir diziydi. Onun bir devamı olarak biz de 2 tane söyleşi yaptık. Hatta bir iki kişiyi daha o çevreden olan bir iki kadınla da görüşmeye çalışıyoruz. Bunlar yayınlandığı andan itibaren az sayıda da olsa bir takım tepkiler geldi. Bu tepkilerin önemli bir kısmı erkeklerden geldi. Erkekler her konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da ama özellikle başörtüsü konusunda söz sahibi olduklarını düşünüyorlar ve burada itiraz ettiler, suçladılar. Hatta bu yalan olduğunu, bunun vesaire falan söylemeye kalktılar. Kadınlardan da itirazlar geldi. Özellikle de başörtüsünü çıkaranlar yerine zamanında 28 Şubat sürecinde özellikle başörtüsünün devlet tarafından zorla çıkartılan kadınların öykülerinin daha değerli olduğunu, onlardan bahsetmek gerektiğini söylediler. Bu malum bir ondan bahsediyorsunuz ama şu da var yaklaşımı zaten şu son dönemin en öne çıkan yaklaşımı. O zamandan bu zamana çok şey değişti ve Türkiye'de artık başörtüsü taktığı için kimse özellikle devletten hiçbir şekilde zarar görmüyor. Tam tersine bir anlamda daha bir rahat hareket etme imkanlarını teorik olarak sahip olduklarını gözlüyoruz. Dolayısıyla 28 Şubat ve diğer 90'lı yıllarda yaşanan özellikle üniversitelerdeki başörtüsü yasağı ve ardından gelen uygulamalar tabii ki önemliydi. Tabii ki büyük bir haksızlıktı, zulümdü. Devletin bu şekilde öğrencileri, kadınları bir şeye, kalıba sokmak istemesi. Ama o defter bir şekilde kapandı. Şimdi başka bir olay yaşanıyor. Bu arada geçen nelerin değiştiği, nelerin aynı kaldığı konusu bence çok önemli, ilginç bir konu. O tarihlerde, 90'lı yıllarda başörtüsü yasağını ve buna yönelik, buna karşı direnişi gazeteci olarak çok yakından takip etmiştim. Hatta Direniş ve İttihat, iki iktidar arasında İslamcı Kadın diye bir kitabım da Metis Yayınları'ndan çıkmıştı. O direnişleri bizzat yerinde gördüm, kadınlarla konuştum. Onların eylemlerini izledim ve o dönemin hakim olan İslami çevrelerinden de bu konuda bayağı bir gazetecilik çalışması yapmıştım. O dönemdeki, o süreçteki başörtüsü yasağı ve başörtüsü direnişi süreci gerçekten Türkiye için bir dönüm noktası gibi bir şey oldu. Hala o yıllardan geride kalan, yani hatırlanan en önemli husus başörtüsü. Başörtüsü gerçekten damga vurmuştu. Olayın hem sembolüydü hem de pratikteki en önemli alanıydı. Belki de tek alanıydı. İlginç bir şekilde o tarihlerde ilk başta direniş başladıktan sonra başörtülü kadınların direnişi başladığı andan itibaren bunu İslami siyasi hareketler, partiler ve diğer çevreler, gruplar çok ciddi bir şekilde kullandılar. Ama devletin baskısı artıp 28 Şubat'la beraber özellikle baskısı arttığı zaman bunların büyük bir kısmının ortadan kaybolduğunu gördük. Sırra kadem bastılar resmen. Özellikle de şunu çok iyi hatırlıyorum. Marmara Üniversitesi yasağı en son uygulayan üniversitelerden birisiydi. Çünkü bir rektör vardı, adını şimdi hatırlayamadım. Onun daha toleranslı olduğu söyleniyordu. Ama
en son sıra Marmara Üniversitesi'ne de geldi. O Türkiye'de baskının en katmerli olduğu bir dönemdi ve Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilerin direnişi birdenbire sahipsiz kalmıştı. Birkaç kere yerinde izlediğim için ona tanık oldum. Dolayısıyla burada geçmişteki başörtüsü olayının bir kadınların kendi seslerini çıkartmak, kendi kimlikleriyle var olmak ve kendi tercihleriyle hayatın içerisinde olmak, okulda, sosyal hayatta olmak arayışı bir boyutuydu. Bir de Türkiye'deki İslami hareketin kendini göstermesi, bir alan açması olarak ikisi iç içe geçmiş durumdaydı. Ama İslami hareketin değişik kurumları pes edince kadınlar önce bir şok yaşadılar. Sonra sayıları hızla azalarak bir direnişi sürdürmeye çalıştılar ama başarısızlıkla sonuçlandı. Büyük bir hüsran oldu o dönemde. Gerçekten yalnız kaldılar. O tarihte demin sözünü ettiğim kitabı iki iktidar arasında İslamcı kadın derken bir tarafta tabii ki devletin siyasi iktidar ama diğer tarafta da İslami hareketteki erkek egemen iktidarı kastetmiştim. Burada kadınların başörtüsü takması ve başörtüsü mücadelesinin araçsallaştırıldığı çok ciddi bir olaydı. Ve o tarihte zaten ilginç bir şekilde başörtüsü mücadelesinin, direnişinin ilk anlarında yer alan bazı kadınlar aynı zamanda bu süreçle beraber bir tür feministleşme süreci yaşadıkları için İslami hareket içerisindeki erkek egemen iktidarı da sorgulamaya başladılar ve bayağı ciddi kopuşlar yaşadılar. O tarihten hatırlıyorum ilk bu işi başlatanlardan bazıları bu mücadelede, bu kavgada sonunda daha 90'lı yıllarda başlarını açanlar olmuştu. Çünkü onlar bu kendi başörtüsü direnişlerinin İslami hareketteki erkek egemen iktidarın elinde araçsallaştırıldığı ve kendilerinde araçsallaştırıldığını düşündüler ve bir yerde böyle bir şekilde frene basanlar bile olmuştu. Sayıları çok değildi ama onların argümanları, onların tezleri çok daha anlamlıydı. Dolayısıyla başörtüsü olayını iktidar ekseninden bakmak, yani olayın dini boyutunu tartışmayı bir kenara koyup hani Nisa suresi var mıdır, yok mudur, mecbur mudur, değil midir bir yana bırakıp iktidarla ilişki, kadının sosyalleşmesi, kadının kendi ayakları üzerinde durması üzerinden baktığımız zaman bugünü biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Bugün başörtüsünü çıkartma eğiliminde olan kadınların büyük bir kısmının dindar ailelerden geldiğini, ailelerinin içerisinde bunun bir başörtüsünün normal bir hatta bir zorunluluk, adı konmamış bir zorunluluk olarak yaşandığını görüyoruz. Geçmişteki 80'li 90'lı yıllardaki başörtüsü mücadelesinde diyelim ya da direnişinde de yine ağırlıkla dindar kadınlar, dindar ailelerin çocukları vardı ama o tarihte ilginç bir şekilde bunların büyük bir kısmı ailelerine rağmen bu direnişi yapıyorlardı. Çünkü aileleri buradan başlarına bir şey gelebilecekleri, okullarını kaybedebilecekleri vesaire gibi gerekçelerle onların direnmeyip devlete bir şekilde itaat etmelerini genellikle telkin ediyordu. Ailelerin dışında bir takım cemaatler de bunu yapıyordu ki bunların başında da Fethullah Gülen'in kendisi gelir. O tarihte başörtüsü meselesinde ki çıkışı çok bellidir. Tamamen bir teslimiyetçiliği empoze etmiş birisiydi. O tarihteki başörtülü kadınların bazıları aileleri çok da dindar olmayan kişilerdi. Onların da bir nevi devletle ve belki de aileleriyle olan kapışmalarında, onlara meydan okuyuşlarında başörtüsü onların işini bir şekilde kolaylaştırıyordu. Bugün baktığımız zaman kişilerin, kadınların kendi kişisel tercihleriyle başlarını açmaya yönelen işlerinden başlarını açanlar olduğunu görüyoruz. Bunun sayısı nedir? Bu yaygın bir eğilim midir? Bunları ölçmek
mümkün değil. Bu konuda yapılmış herhangi bir araştırma olduğunu da sanmıyorum. Ancak bir takım kadınların, üniversite öğrencisi, daha genç yaşta sayılabilecek kadınların böyle bir ailelerine rağmen, çevrelerine rağmen böyle bir tercih yapıp ondan sonra da internet sitesi kurmak gibi, röportaj vermek gibi bir takım riskli olabilecek kendileri için adımlar atıyor olmaları da bunun önemli bir çıkış olduğunu bize gösteriyor. Yani niceliği bilmiyorum ama nitelik olarak anlamlı bir şey. Artık iktidar, siyasi iktidarın arasında sıkışmışlık yok ama erkek egemenlik her yerde var. Türkiye'deki siyasi iktidarda hep vardı. Bugün çok daha güçlü bir şekilde var. Ve aile çevresinde, ailenin içerisinde ve çevrede de bu var. Ve buradan da baktığımız zaman öykülerine, anlattıkları öykülere baktığımız zaman bunları kabullenmeme arayışı var. Ve bu anlamda dün nasıl başörtüsü bir meydan okuyuşsa, bazıları için başörtüsünü çıkartmak da bir başka meydan okuyuş olarak karşısında çıkıyor. Yine burada iktidarın kadına çizdiği sınırlı alanı kabul etmeme anlayışını görüyoruz. Dün başörtüsü birçok kadın için, özellikle dindar ailelerden kadınlar için sosyalleşmenin, sosyal hayata entegre olmanın bir aracıydı. Şimdi bir başka türlü sosyalleşmenin aracı olarak bazı kadınlar başörtüsünü çıkartmayı düşünebiliyorlar. Kendi işlerinde bunun değişik şekillerde tartışmalarını yaptıklarının farkındayım ama bu eğilimin baktığımız zaman sonuçta bu eğilimin önemli olduğunu düşünüyorum. Tıpkı biz burada bir ara son günlerde pek konuşulmadı ama deizm tartışmalarında olduğu gibi bu da çok ciddi bir eğilimdi. İslamcılığın iktidar olmasıyla beraber, muhalif kimliğini kaybetmesiyle beraber ve devlet imkanlarından devletin merkezine, iktidarın merkezine taşınmasıyla beraber, itirazlarının yok olmasıyla, muhalif kimliğinin yok olmasıyla beraber girdiği yeni yolda, o statükonun içerisinde, statükocu bir çizgi tutturmasıyla beraber arayışlar özellikle gençlerde ciddi bir şekilde başlıyor. Yani bunun esas olarak burada eleştirilen, tartışılan hususun İslam ya da İslamcılık değil, iktidar etme yöntemleri, iktidarın bireye ve topluma açtığı alan, açmadığı alan gibi hususlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda da başörtüsü açma tercihinin bir anlamda iktidarın baskıcı ki siyasi iktidarın ama aynı zamanda aile, toplumsal iktidarın, çevre iktidarının baskıcı, sınırlayıcı yönlerine karşı bir itiraz, küçük çaplı da olsa bir başkaldırı olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda önemli. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Bugün başörtüsünü açan sayıları kaç kişi olursa olsun, bu kişilerin bu tercihine saygı duymak ve onları takdir etmekle dün başörtüsü hakkı için mücadele eden kişilerin tercihlerine saygı duymak ve takdir etmek aynı şey bence. Önemli olan burada bu kadınların iktidara karşı takındıkları pozisyon. Yoksa buradaki mesele başörtüsünün kendisi, bunun İslam'da olup olmadığı meselesi değil. Buradaki mesele kadınların kendi özgür tercihleriyle toplumda kendilerine bir duruş, bir pozisyon arayışları ve bu anlamda da başörtüsüne olumlu ya da olumsuz yükledikleri anlamlar. Dolayısıyla burada tartışılması gereken esas husus başörtüsü değil, esas husus kadınların, her yaştan kadının ama özellikle konumuzda genç kadınlar daha çok söz konusu, özgürlük arayışı, bağımsızlık arayışı, kendi ayakları üzerinde durma arayışı ve bu anlamda bu noktada ister devlete rağmen başörtüsü takmak ısrarı, ister ailelerine rağmen başörtüsü takmama ısrarı, hangisi olursa olsun bu iki ısrar da değişik konjonktürde, değişik durumlardaki yaşanan bu iki ısrar da bence bir özgürlük arayışının ısrarı ve bu anlamda takdir edilecek bir husus. Aileler bunu nasıl yapar?
çok zor olduğunu görüyoruz okuduğumuz öykülerde. Ailelerin kabullenmesinin zor olduğunu görüyoruz. Ama bir yerden sonra da kadınlar anlaşılıyor ki bütün bu zorluklara rağmen kendi tercihlerini pekala hayata geçirebiliyorlar ama zorlandıkları muhakkak. Halbuki bu tür şeylerin normalleşebilmesi lazım. Bu normalleşmede de tabii medyaya, eğitim kurumlarına çok görev düşüyor ama Türkiye'de maalesef böyle hassas konularda sorumluluk bilinciyle hareket eden bir ne eğitim sistemimiz bir ne de medya atmosferimiz var. Dolayısıyla bu kadınların dün başörtüsü için mücadele edenlerinki ne kadar zorsa bugün de kendi özgürlük arayışları içerisinde başörtüsü çıkartma tercihi yapan kadınların işlerinin hiç de kolay olmadığını söylemek gerekiyor ve bu anlamda da onları hakikaten takdir etmek gerekiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.